Uzun bir aradan sonra tekrar motosiklet kullanmaya başladım. Proje yaparken ya konfordan ödün vermemiz gerekiyor ya da birazcık görselden ödün verip konforu arttırıyoruz. Her motoruma bunu yapar mıyım? Evet, her motoruma bunu yaparım. Onlar sonradan gelir. Sonradan gelir şimdi. Aynen. Tabii tabii. West Riders Custom'a hoş geldiniz. Bu hafta daha önce yaptığımız Ducati Scrambler projesi hakkında sohbet edeceğiz. Bu bizim için küçük, insanlık için de küçük bir proje oldu. Küçük dokunuşlarla aslında kabaca özelleştirdiğimiz bir motosiklet. Motorun sahibi Cenk Şaşmazsin yanımızda. Kendisiyle daha önce bir projemiz daha olmuştu. O bizim için de büyük bir projeydi. Oyster 1200 projesi. Tanto adını verdiğimiz bir Japon bobber'dı. Bu arada o motor kayıp. Motoru sattı Cenk abi. Müşterisini alan arkadaşa kim aldıysa ulaşamıyoruz. Eğer bizi izliyorsa veya onu tanıyan birileri varsa bize ulaşabilirse çok seviniriz. Motoru bir kere daha görmek istiyoruz. Ya da fuara falan götüreceğimiz zaman en azından hiç onu bir yerlerde tanıtamadık o motoru ve motor çok güzel bir motor yani. Ya da bir video Evet, çekebiliriz. bir video falan çekebiliriz. Yani onunla. Hoş geldin abi. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. İkinci kez bizimle birliktesin. Bu Cenk abiyle çektiğimiz ikinci video. İlkinde teknik aksaklıklarımız sebebiyle yayınlayamadık videoyu. Şu anda çok daha hazırlıklı bir şekilde karşınızdayız. Cenk Şaşmazsin kimdir diye başlayalım mı abi? Sıradan bir adam, normal bir adam. Motosiklet kullanıcısıyım. Uzun bir aradan sonra tekrar motosiklet kullanmaya başladım. Daha önce gençliğimde de motosikletlerim oldu. İş hayatı, para kazanma telaşı. Motosikletten bir süre uzaklaştım. Daha sonra bir Harley Davidson'la döndüm motosiklet dünyasına. West Rider Custom'la o zaman tanıştım. Sözünü keserim abi. Geçen videoda da onu alta ekledik de. Evet. West Riders. Tamam. Teşekkür ederim. Okuyarak şuradan kopya çekeyim. Mert'in önünden kopya çekeyim. Yok ya abi, böyle isim takıntısı var ya Mertan'ın. Ama doğru, o ismin ne olursa onu o bana- olması Ya abi benim lazım. takım- Bana sanayide Mertan diyorlar abi, ben umursamıyorum. Tamam Mertan diyorlar, bakıyorum artık, o duruma geldim yani. Daha sonra motosiklet dünyasına bir Harley Davidson'la girdim. Harley Davidson'la beraber tamamen tesadüf eseri sosyal medya aracılığıyla West Riders'la tanıştık. Çok güzel bir motosiklet yaptık beraber. Uzun süren görüşmeler, uzun süren toplantılar, uzun süren karar aşamasında çok da örneği olmayan Japon style bir bobber West Riders. Harika bir motor oldu. Onu bir süre kullandıktan sonra satma ihtiyacı hissettim açıkçası. Farklı motorlar kullanmak istedim. Biraz daha çok arazi deneyimi olabilen, şehir içindeki bozuk yollarda kullanabileceğim ya da küçük çaplı seyahatlerde arazide kullanabileceğim bir model arayışına geçtim. Ducati Scrambler'la o zaman tanıştık, karşılaştık. En büyük isteğim aslında her motosiklet kullanıcısının isteği. Motoru şahsileştirmek, kişiselleştirmek, kendine has parçalar üstüne yerleştirmek. Aslında hepimiz yapıyoruz bunu. Sinyalini değiştiriyoruz, bir sticker yapıştırıyoruz, bir telefon tutacağı takıyoruz ya da bir yerini boyamaya çalışıyoruz. West Riders Custom bunu aslında sizin isteklerinize, yaşam tarzınıza, giyim tarzınıza, sahip olduğunuz kültüre, inanca göre de sizinle tanışarak bunu gerçekleştiriyor profesyonel bir şekilde. Biz Ducati Scrambler için de çok güzel bir proje yaptık. Motor benim için daha keyifli hale geldi. Kullanılması çok rahat bir motor. Bunun yanında görsellik ekledik motorun üstüne aslına bakarsanız. Konfor açısından TED'de oynamalar yaptık. Gayet de hoş, beni anlatan, tarzımı yansıtan, kullanabileceğim, kullanırken keyif aldığım bir motosiklet çıktı ortaya. Her motoruma bunu yapar mıyım? Evet, her motoruma bunu yaparım. Çünkü fabrikada üretilen motorlar geniş bir kitleye üretilme amaçlı yapılmış motorlar. Biraz sizin özelliklerinize hitap etmesini istiyorsanız illa bir custom operasyonu geçirmesi gerekiyor motoru. Bunu da doğru kişilerle konuşmanız, doğru kişilerle gerçekleştirmeniz gerekiyor. Burada West Rider Custom sizi çok iyi anlıyor. Çok iyi motorun modeline göre, kültürüne göre çok iyi bir analiz yapıp doğru motosikleti size sağlıyor açıkçası. Teşekkür ederiz abi. Peki bir dedin Harley mi oldu? Bir Ducati Scrambler oldu. Yani bunun dışında hangi yollardan geçtin, hangi motorları kullandın ve özellikle benim merak ettiğim bir soru var. Harley Davidson'dan sonra neden Scrambler'a geçme ihtiyacı? Ya ben hemen her motoru kullandım diyebilirim. Peugeot 103 ile başladım motosiklet hayatına. Efsane bir mezim oldu daha sonra gençlik çağlarında. Sonra ani bir geçişle 1150 GS'im oldu. Çok kullanamadım onu. İş hayatı Hepsini deniyorsun başladı. yani aslında. Aynen, aslında hepsi. Racing'im oldu. Araltım oldu. Uzun bir zaman racing kullandım. Daha sonra biraz daha böyle gücü hissetmek adına, hızı değil de gücü hissetmek adına bir Harley Davidson Sportster denedim. Dedim ki güç buradaymış ya. Yanlış bir şey arıyormuşuz. Karşıya doğru gitmek değil, yeri kazacakmış gibi gitmek gerekiyor aslında. Yani o torku
torku hissediyorsunuz, içinizde hissediyorsunuz torku. Dedim benim aracım buymuş, motosikletim buymuş. Hakikaten başka bir deneyim. Her insan bir Harley Davidson deneyimi yaşamak ister. Onu özelleştirmek, kişiselleştirmek ister aslına bakarsanız. Buna cesaret edemez. Belki maddi imkanlardan dolayı cesaret edemez. Belki fırsat bulamaz, zaman bulamaz, tecrübe edemez. Ben tecrübe ettim. Bundan sonraki hayatımda mutlaka bir Harley Davidson'ım daha olur. Neden bunu tercih ettim Harley Davidson'dan sonra? Aslında biraz hoplayıp zıplamak, biraz araziye girmek, kaldırımdan atlamak, kaldırıma çıkmak isteği de oluştu içimde. 45'inden sonra teneşir parklar derler ya, ben biraz o tarafa doğru gittim galiba. O tarzda bir motor ihtiyacım oldu. Biraz da old school olsun. Hani biraz da geçmişten bugüne gelsin. Direkt bir cross, enduro tipinde değil de biraz da 60'ların 70'lerin ekolü olsun üstünde istedim. Aslında tam olarak teknolojiyle 60'ların 70'lerin ekolünün tam buluştuğu birkaç markanın birkaç modelinden bir tanesini seçtim açıkçası. Şu an böyle gidiyor. Bir ay sonra, 6 ay sonra, bir sene sonra nereye gider hiçbir fikrim yok. Ama bu kalacak diyorsun. Tabii ki de bu kalacak. Bu sürekli kalacak. Bu oyuncak gibi abi. Bu evet yani. bir oyuncak gibi Daha önce de yani. çok Aynen. konuştuk. Bu bir oyuncak gibi her yola girebiliyor. Aynen. Hafif, güçlü. Yani belli bir miktar hız isterseniz hıza da geliyor. Araziye isterseniz belli bir miktar araziye de geliyor. Ama yine tabii tork 800 cc. Tork oranı da yüksek bir motosiklet. Her ne kadar bir Harley Davidson hissi vermese de. Başka bir motorum olsa da bundan sonra gözüme kestirdiğim birkaç markanın birkaç modeli var. Yine adres sizsiniz, size geliyor. Özelleştirmeden benim olmamış gibi hissediyorum yani. Fabrikasyon bir motorda benim olmamış gibi hissediyorum motoru. Baktığım zaman ya da üstüne oturduğum zaman o benim hissiyatı özelleşmiş motorda gerçekten. O zaman senin aslında özelleştirme uygulaması yapmandaki temel amaç görsel. Yani bana özel istediğim görsel olsun, yoksa sürüş dinamiklerine göre uydurmak için yaptığın dokunuşlar da var mı? Var tabii ya. motorda? Sürüş dinamiklerine uydurmak için yaptığımız dokunuşlar var. Mesela biz görsellikle burada aynı zamanda sürüş dinamiklerini de kimi motorda iyileştirmeye, kimi motorda sertleştirmeye yönelik de custom yapabilirsin. Yani burada mesela bizim yaptığımız sele çalışmasıyla beraber, evet Ducati'nin kendi orijinal serisi de gayet konforlu bir sele olmasına rağmen görüntü açısından motorun dokusunu birazcık bence bozan bir seleydi. Yani bu seleyle beraber daha sportif bir görüntüyle beraber çok rahatlık geldi motorun üstüne. Ben uzun yolda gittim, yaklaşık uzun yoldan kastım 3-4 saatlik kesintisiz kullanımlarım da oldu. Eski serisinden çok daha konforlu ve çok daha güzel gözükür bir halde. Evet, görsel olarak çok daha o düz çizgiyi koruması Evet. aslında bu projelerde Aynen. önemli bir. Şase Eskisi olarak yanlardan aslında çok hoş Evet. bir şasesi var. O şaseyi siz konforu da bozmadan bir şekilde bizim yaptığımız gibi oynarsanız üstünde harika bir iş de çıkıyor ortaya. Genelde şöyle oluyor diyecektim. Proje yaparken ya konfordan ödün vermemiz gerekiyor. Yani görsel güzel gözüksün diye. Ya da birazcık görselden ödün verip konforu arttırıyoruz. Senden geri dönüşler bu anlamda bizi çok mutlu ediyor aslında. Hani biz olabildiğince görsel odaklı yine gittik ama yani selenin konforunu da kaybetmemiş olmak Ya bizi bu selenin mutlu ediyor. konforuyla ilgili seninle konuştum abi. Diğer sele çok kaba olduğu için belki de ayaklarınla motoru tutamıyordun. Bu sele biraz daha ince olduğu için belki kontrol daha artmış olabilir diye düşünüyorum. Yani ikisini bir binip ben bir kullanıp kendim test etmedim ama bu sadece benim tahminim olarak. Ya şimdi şöyle, aynı zamanda arazi koşullarında ayakta da kullanabileceğiniz bir motosiklet bu. Ayağa kalktığınız zaman selenin cross motosikletlerden farkındasınızdır, incedir çok Evet. seleleri. Çünkü baldırlarınızı iç tarafıyla sıkıştırmanız lazım motosikleti ayağa kalktığınız zaman. Çünkü o tutan artık kollarınız tutmuyor motosikleti ayağa kalktığınız zaman. O tutan sadece o bölüm. Burada en biraz kısaldığı için benim de bacaklarım tutan yerler biraz daha birbirine yakınlaştığı için sanki bacaklarımın arasında daha hafif bir şey tutuyormuşum gibi hissiyatı var. O da müthiş bir arazi deneyimi veriyor Hakimiyetini aslında. Hakimiyet de arttırıyor. veriyor. Ayağımla motosiklette arazide viraj döndürebiliyorum. Ayağa kalktığım zaman çıktığım bir dağ yolunda ya da inerken dizlerimle sadece biraz ittirerek motosiklete bir yatırma kabiliyeti vermeye başlıyorsun. Oturduğunuz zaman da, otururken kullandığınız zaman da bilmiyorum selenin malzemesi, sünger kalitesi ya da 45 cinsi nedir? dansite abi. Ama muhteşem bir his var altında ve ezilmiyor altınızda sele hiçbir şekilde. Hem yumuşak hem dik durabilen bir malzeme. Hissediyorsunuz zaten oturduğunuz zaman. Benim için sele konforu harika oldu. Bunun yanında görsel tarafı da zaten harika. Modeli bilen birisi direkt değişiklikleri fark ediyor. Biz biraz o zaman kendimiz de yaptığımız değişikliklerden bahsedelim. Aslında bu motoru getirdiğin zaman hatırladığım kadarıyla sele, yan kapak ve arka çamurluğun iptali vardı. Hatta daha getirdiğin gün biz Hemen hemen arka ayaküstü aldık, arka çamurluğu söktük falan, o plakayı taktık oraya. Ardından randevu günü geldiğinde yan kapak vardı, selemiz vardı. Fairing vardı. Fairing var mıydı? Vardı. Bir de fairing vardı. Fairing ve ön far koruma. Onlar sonradan gelişti. Sonradan gelişenler. Aynen. söylüyorum. Tabii tabii. İlk Bir başta- siyah bir fairing vardı. İlk Ducati'nin başta- kendi fairingi Ha, vardı. Plastik bir fairing vardı. Orijinal parça. Biz o fairingin yerine bir fairing yaptık. Evet. Metal. Yani fairing yapma şeyi yoktu ilk projede. Aynen, Biz yoktu. sadece sele ve yan kapak Biz yapacağız zaten dedik. öyle başlıyoruz Evet. projelere. Biz de Harley'le de bir gidonu değiştirsek mi Sisi acaba? var yapılacaktı komple. Başlayıp Proje. komple motoru En son şasiyi kesiyorduk
Aynen, ben. şasini kesinlikle. Daha işimiz var aslında. Ben sabırsız davrandım biraz, bitmedi. Bir ay kadar sürdü zaten işlemler. Çanta lazım. Yazın gerekli bir alet. Sırt çantasıyla belli bir yere kadar taşıyor ya da arkaya bağlayarak belli bir yere kadar taşıyorsunuz. Ducati'nin normalde bu model için geliştirdiği sağ sol çantalar var. Egzoz tarafı kısa, öbür taraf biraz daha uzun bir çantalar ama tekstil çantalar çok sevmiyorum modelini açıkçası. Tekstil çantaların bir de biz arka tarafta bir takım değişiklikler yaptığımız için hazır çanta deliklerinin olduğu vidalara yine bir custom aparat yaparak oraya yine motora özgü, motor renklerinde belki tam zıt renklerde, bilmiyorum, ona siz karar verirsiniz. Kayıt bittikten sonra hemen atölyeye geçiyorum. Yaz için çanta lazım çünkü yaz başlıyor. Gerçi ben yaz kışık motor kullanıyorum, yani kışında durmuyor motor. Motoru kapatanlardan değilim kışın. Yağmur, çamur, kar, kış kullanıyorum sürekli motor. Ama yazın çanta, seyahat, çanta gerekliliği de oluyor yani. Projeyi anlatmak ister misin biraz? Yani anlatayım. Neler yaptığımızı. Yani istiyorsan anlatma, tamam. Sen benim Tamam, anlatmamı anlatma. istiyorsan ben anlatayım. Cenk abi bize geldiğinde sele yan kapaklar diye konuşmuştuk ilk önce. Sonradan fairing, ön par koruması, bir de çamurluğun yukarı gelmesi eklendi. Tabii diye ondan hatırlıyorum. sonradan. Ondan sonra bir de küçük sinyalleri taktık değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Eksiğim sinyaller varsa sen de. tabii, aynen. Bir de küçük Ya işte ilk sinyaller. yan kapaklarla başladık zaten. Evet, yan İmalata. kapaklarda normalde orijinalinde plastik kapakları var. Biz onun yerine alüminyumdan kapaklar tasarlamayı seçtik. Bir de aslında numaratör, Aslında evet, özellikle tabii. numaralı tasarımlar bizim de hoşumuza gidiyor. Özellikle onları seçtik. Yani biraz daha yarış motoru derken de hani böyle bir flat tracker yarış motoru gibi. Tam bir flat tracker değil yani, hiç değil aslında ama önde falan alakası yok. Ama o numaratör biraz da o şeyi yansıtıyor diye öyle bir numaratör yapmayı istedik. Üzerine 76 yazdık. 76'da Cenk abinin Benim numaram zaten. aynen onun numarası, dövmesi Duruyor falan mu da o? var. Duruyor tabii. Aynen, durmuyor. Hayır bu kadar dövme yoktu sanki. Bıçakla Böyle mı bir kazıdın? şeyler eklenmiş, kapatmış böyle Silinmiş. üstüne. Ha, duruyormuş. Evet. Denk abinin kolundaki 76'yı da oraya. Oraya koyduk. Seleyi yaptık. Seleyi zaten daha deminden beri konuşuyoruz. Bir de Sele bizi şöyle bir konuda zorladı. Normalde altında bulunan beynin yerini değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü Sele tam oturmuyordu. Tabii. Onun daha hakimse o konuda. Beynin arka soket giri şasinin dışında taşıyordu biraz. Öbür sele kaba olduğu için onu kapatıyordu. Ama biz biraz daha şasinin hatlarını göstermek istediğimiz için ince bir sele üretmemiz gerekti ve bu sebeple beynin yerini değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu da herhangi bir motorda kesme biçme işlemi yapmadan bitirmeye çalıştık. Onun için de ekstra bir bağlantı aparatı yapıp yine statik boyaya gönderip monte ettik motorun üstüne ve beyni yaklaşık 2-3 santim şasinin içerisine doğru kaydırdık. Ardından zaten polyesterden sele zeminini döküp işlemeye başladık. 45 densite kullanıyorum abi süngerde. Öyle mi? Öyle, evet. Buradan sele yapacak olan arkadaşlara 45 densite çok keyifli, rahat oluyor. İşlemesi de. Aynen, işlemesi de keyifli oluyor. Seleyi yaptıktan sonra döşeme şablonlarını çıkartıp Mehmet abiye gönderdik. Mehmet Karatay da İzmir'de yaklaşık 45-50 senedir döşeme, motosiklet döşeme işi yapan bir abimiz. Onunla da zaten bir garaj sohbeti değil de atölye sohbeti. Sanayi sohbeti. Sanayi sohbeti. Bir sohbet yapmaya gideceğiz onun da dükkanına. Ardından zaten proje böyle gelişirken sürekli Cenk abiyle iletişim içindeydik. Dedik ki bir fairing yapalım alüminyumdan. Direkt orijinal çamurluğunu kesmeden, biçmeden yukarıya konumlandıralım diye konuştuk. Onu yukarıya konumlandırmak için de aslında bayağı bir beyin fırtınası döndü dükkanın içinde ön çamurluk aparatlarını yaparken. İşin sonunda bir ortak bir noktada karar verdik. 2 parçadan oluşan yine statik boyalı bir demir malzemeden bir aparat üretip ön çamurluğu, mevcut ön çamurluğu yukarıya aldık. Ön fairingi de yine yaklaşık 2 milim alüminyum malzemeden tamamen elde işleyip montajını yaptık. Önce kartondan şablonlarını çıkartıp Cenk abiyle netleşip tasarım bu, onaylıyor musun gibisinden bir karar verip imalatına geçtik. Tasarımda da biraz kartonda zaten uzun yaptık, kısa yaptık, Evet. onu taktık, denedik falan. Üzerindeki deliklerle egzozun üzerindeki cover'ın üzerindeki delikleri eşleştirelim, Evet, takım olsun diye öyle bir şey yaptık. Hani orijinal dursun diye. Normalde her projede boyada ne yaptık diye konuşuruz ama bu motorda boyada ne yaptık diye konuşamayacağız. Çünkü ürettiğimiz parçaları ya ham alüminyum bırakıp vernikledik ya da elektrostatik toz boyayla boyadık. Onun sebebi de aslında genel konsepte Aynen. çok fazla ham alüminyum parça var. Deponun yan kapakları olsun, ön çamurluk olsun, arka çamurluk olsun, şu anda yok. Ancak onlara uyumlu olması için biz de ham alüminyum bıraktık. Aşağıda kalan parçaları da zaten görünmesini istemediğimiz parçaları genelde siyah boyuyoruz. boyuyoruz. Elektrostatik texture boyayla kaplattık. Aslında bu proje şu an için bu kadar. Tabii Yaptığımız bir şeyler de bunlar. LED sinyaller eklendi evet. buna. Orijinal sinyallerini küçülttük. Bunda da şöyle bir dezavantaj doğuyor işlem sırasında. Normalde bu motorun elektrik tesisatı ampul üzerinden olduğu için LED uygulamalarında çok fazla hızlı yanıp sönüyor ışıklar. Bunun için de araya bir direnç bağlamamız yeterli oluyor. Selenin bağlantı braketlerini de motorun orijinal bağlantılarını kullanarak yaptık. Yani bu da şu demek oluyor. Motorun orijinal anahtarıyla direkt aşağıdan seleyi çıkartabiliyorsunuz. Herhangi bir cıvatalama sistemine gerek kalmadan. Bunu zaten yaptığımız çoğu motorda da Uyguluyoruz. uyguluyoruz. Evet. Yani daha orijinal gözüküyor aslında, yani fabrika
Fabrikadan çıkmış gibi gözüküyor. Peki ben bir şey sormak istiyorum abi. Şimdi bu motoru yaptık. Uzun zaman oldu. Bir kere videosunu çektik, sürdün falan. Bir daha çektik. Çekiyoruz şu anda. Evet. Yani uzun zamandır kullanıyorsun. Genel olarak olumlu, olumsuz bir de yorumlarını alabilir miyiz motor hakkında? Valla olumsuz bir yönü yok. Bahsedemem yani açıkçası. Şurası olumsuz diyemem ama olumlu tarafından bahsettim zaten. Konfor. Burada herkesin aklına takılan soru çamurlukların yukarı kalkması, arka tarafın iptal olmasıyla beraber bu motor çamur atıyor mu? Valla atmıyor yani. Beklediğimden daha az. Belki biraz arkada sırt çantama denk gelen. Sırt çantasına sadece denk geliyor. Çok böyle ıslak bir yerden belli bir miktarda hızla geçersem sırt çantamda bir çamur izi oluyor. Ama doğal olarak zaten bu motora biniyorsun çamur olacaksın. Yani. Motosiklete biniyorsun sonuçta. Önden hiç gelmiyor. Enteresan bir şekilde çamurluğun yüksek olmasıyla doğru orantılı hiçbir şekilde önden bir çamur atma durumu yok. Ama ne yapmak isterdim daha sorarsan motorda tabii ki daha işimiz var. Bir çanta, stok egzoz var şu an motorun üstünde. Maalesef ses yok. 800 cc bir motor var. Ona rağmen ses yok. Motor kendinin farkında değil. Evet. Egzozdan dolayı. Egzozu bir kere değiştirmek isterdim, oynamak isterdim egzozla. İyi bir egzoz yapmak isterdim. O katalitik konvertörden aşağıdaki kurtulmak isterdim. Her baktığımda motora uzaktan katalitik konvertör gözüme çarpıyor. Şey var abi, tanıdık kastımcı var. Var mı öyle mi? Biraz fazla ses çıkaracak. Evet. Egzozla belki bir şeyler yapıyor Yani olabiliriz. Ben genelde kış aylarını tercih ediyorum. Yaz aylarım hem motoru ben kullanıyorum hem sizin yaz aylarınız daha yoğun oluyor. Belki bir egzoz yapabiliriz. Onun haricinde valla motorla ilgili bir şikayetim yok dediğim gibi. Birçok motorum olsa da bu motor olacak bir motor. Kalacak bir motor sürekli. Arada bir buna binmek isteyebilirim. Her ne kadar diğer motorların hissiyatını özlesem de. Bunu da daha çok özleyeceğim diye düşünüyorum yani. Babadan oğula bu motor Evet gider bu motor. gidecek Zaten yani. 1960, 62 hatta ilk çıkış tarihi model olarak. Sonra işte 2015'te Ducati tekrar geçmişe dönük Hatta o nostalji sarı yapmak da için. onun sarısı Aynen o olması sarı da lazım. o sarı. Abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Vaktini ederim. ayırdığın için, Estağfurullah. bu keyifli İkinci sohbet kez. için. İkinci kez hem de. İstediğiniz Yani. her zaman. Çok teşekkür ederiz. Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız bizi takip etmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.